Evet. Selam. Ne haber? Ne haber? Şarkının adı Crazy. Bazıları da veganlığı çılgınlık olarak gördüğü için onunla başladım. Vallahi doğru söylüyorsun. Ben de aslında şarkı olarak şey geliyor benim de aklıma. Ne? Nereden başlasam bu aşk hikaye, bu aşk hikayesini nasıl Mantıklı. anlatsam? Şimdi Mehmetçim, veganlık ve vejetaryenlik çok karıştırılan iki mevzu. Dolayısıyla bir önce aradaki tam fark ne? Onu bize anlatır mısın? Tabii ki anlatırım ama ben hani şey demiştim ya sana. Biz daha çok veganlığın, vejetaryenliğin kültürü üzerine konuşalım gibi bir Evet. meseleden. Vejetaryenlik kabaca, çok kabaca e, daha çok hani et yemeyen, hani hep böyle bir sağlık yönü gibi algılanıyor. Esas bizim rahatsız olduğumuz yani etik vegan kavramının altını çizmek istediğim temel mesele zaten bunun bir beslenme rejim meselesi olmadığı, bunun çok etik bir Bravo. yanının olduğunu, diğer canlılara, diğer yaşama, çevreye, doğaya saygı olduğunu, bunun ta binlerce yıl önce hatta Pisagor'un sözleri vardır günümüze gelen. Milattan önce 450, 2500 yıl önce Pisagor ve diyor ki yani insanlar savaştan şikayet edemezler. Çünkü onlar değil mi ki diğer canlıları öldürüyorlar. Üstelik hiç ihtiyaçları olmadığı halde. Onlar için kendilerini öldürmeleri de normaldir birbirlerini diyen milattan önce 450 ve bu biliyorsun matematiğin de teorik anlamda babasıdır. Evet, Büyük, evet. büyük bir ustadır. Vejetaryenlik et yememek gibi algılanıyor ama veganlık Evet. aslında bir şekilde sömürüyü sadece insanın insana sömürüsü değil, insanın diğer canlıları da sömürüsü. Yani veganlık sadece hayvan ve canlı sömürüsü de değil. Yani bitkileri de sömürmek dahil buna. Onlara da fazladan ne bileyim aşılar yapmak, onları da DNA'sıyla oynamak falan. Bunlara da karşı olmak durumunda aynı zamanda. Yani düşünen bir beyin. Veganlığın esas tanımı 3500 yıl önce Hı hı. ahimsa denen bir kavram. Ha? Sanskritçe'de zararsızlık demek ama bu zararsızlık hiçbir şeye zarar vermemek. Doğaya, çevreye, insana, ahimsanın temelinde bir sineği bile öldüremez. Ben mesela sana dedim ki ben vejetaryenliği anlıyorum. Bir zamanlar çok azılı bir vejetaryandım. Yani hani böyle kandırırlar ya "Ay, pilav var falan ama lütfen tavuk suyun olmasın. Yok yok yok, pilav. Ve ben yiyemezdim onu çünkü çok ağır gelirdi bana. Ee, Ve fakat veganlığı anlamazdım ben. Yani hayvan ölmüyor ki. Niye peynir de yemeyeceğiz ki falan diye. Sen bana bunu müthiş bir şekilde ve beni çok sarsarak anlattın. Bir anlatabilir misin? O kadar çok boyutu var ki işin yani bir kere her şeyden önce en basit hayvan ürünü hani hayvan öldürmekten vazgeçtik. Hı hı. Vejeteryanlıktan artık hani et yemek falan meselesi değil. Hayvan ürünü dediğin en temel mesele süt. Doğru. Sütten üretilen peynir, sütten üretilen yoğurt. İnanın olay yani o kadar vahşi ki mesela hele ki kadınların bu meselede aslında çok daha uyanık ve bilinçli olması lazım. Kadınların derken özellikle altını çiziyorum çünkü bir annenin doğurduğu bebeğini emziremeden alıyorlar ve annenin sırf sütlerini sağıyorlar. Anne doğurduktan bir ay sonra boğa olmadığı için devamlı resmen tecavüz ederek şırıngalarla veterinerler tarafından tecavüz ediliyor. Bütün inekler. Bütün içilen sütler bir tecavüz ürünüdür. Veganların temel cümlesidir bu. Ben çok yakından hatta benim çok sevdiğim annemin köyü olan Kütahya'nın Tavşanlı kasabasının Gümüşköy'ünde sevgili benim bir uzaktan işte akrabam sayılır, işte teyzemin kızı sayılır birisi. Onun da hayvanları falan vardı. Ya Münevver dedim kaç yaşındasın? Abi dedi işte 45 yaşındayım. Kaç çocuğum var? İşte 2 tane çocuğum var. Peki kaç yaşında evlendin? 18. Ben şimdi yaptım 28, 38, 48, 30. Ya Münevver peki dedim yani bu inekler dedim nasıl doğuruyor? Ben hani biliyorum ama onun ağzından alayım diye. Bir de çok da sever hayvanları, isim takar falan filan. İşte abi dedi normal dedi işte
Veteriner dedi işte geliyor onu aşılıyor. Bir de aşılıyor diyor. Niye dedim aşılıyor ya? Boğa yok mu yani bu işin doğası? Abi dedi yetişmez ki dedi. Biz dedi süt ticareti yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Nasıl yetişmez? Dedi doğal bu her zaman bütün köylerde dedi. Veterinerler gelir. Tam da şu kadar şey. Bu yaklaşık böyle Ya, bir 70 bir santim filmde şu kalın, gördüm geçen. Korkunç bir şeydi. şu kalınlıkta resmen tecavüz edilerek maalesef hamile bıraktırıp çünkü zaten esas benim meselem yani burada bir bilinç oluşturmaya yönelik asıl olan bir bilincin olduğu takdirde zaten o bilince uyandığın anda zaten açılıyor her şey. İnanılmaz bir şekilde açılıyor. Bu arada birçok tabii doktor var. Vegan doktor var, vegan doktorlar grubu var. Hemen ben muhakkak çoğunluk biliyordur. Yani iki tanesinin adını hemen almak isterim. Birisi Murat Kınıkoğlu, Hı hı, birisi de evet. Suat Erus ki çok takipçileri falan da var. Ya bir kere yani süt zaten bir ineğin yavrusunun 2 ayda 600 kilo olması için içindeki hormonlar var. Zaten işte kazein denilen ben bir tıp adamı değilim ama Suat bunu 5 dakikada anlatıyor Suat Erus. Kendi videosunda Ha. 5 dakikada neden süt içmemeliyiz? Üstelik de hatta özellikle kadınlar neden içmemeli? Çünkü kadınların erimesindeki kalsiyumu emiyor bir de. Bırak şeyi yani bir de emiyor. Benim bir testim vardı. Gayet açık ve net bir ses. Ben en az 400-500 entelektüel arkadaşıma bu testi yaptım. Bundan tabii yıllar önce yaptım ya. 7-8 yıl önce. Daha ilk duyduğumda, hani duyduğum derken bu testi duyduğumda bir yerde. Aha. Bize çocukluktan beri ne öğrettiler bize? Yani süt, inek ot yer süt olur. Ben Yok canım. arkadaşıma ben inek ot yer süt olur. İnek bir süt makinesi gibi ilkokulda, ortaokulda çocuklara. İnan sadece bir kişi o da Deniz Özen sanat yönetmenidir. Kulakları çınlasın. Mehmetciğim olur mu dedi ya. İnek de dedi her dişi gibi hamile kalınca sütü olur. İnan 400 arkadaşımın 399'u tabii canım inek ot yiyince süt olur. Nasıl Ya bir şaka yapıyorsun ya. Tabii inek ot yiyince süt olmaz. Yani hani Tabii ki yani hamile kalınca süt olur. son 20 yıldır pek fazla günümüzün ekonomistleri kullanmıyor bu cümleyi ama kapitalizmin terimi aslında dönüşüme uğradı. Kapitalizm demiyorlar artık. Akademik kapitalizm diyorlar. Puh, o ne? Niye akademik kapitalizm diyorlar? Akademisyenlerin satın alındığı kapitalizm. Ha, bak bu çok ağır. Akademisyenlerin satın alındığı ve yalan bilgi ürettirildiği kapitalizm. Yalan ve yanlış bilgi ürettirildiği, laboratuvar sonuçlarının bile yanlış parayla değiştirildiği bir kapitalizm. Bunu herkes bunu inanır yani doğal. Ya böyle olmaz. Ama bu 20 yıl önce çıkmış bir terim bu. Ya utanmadan bir sağlık profesörü diş minerali işte test edildi onaylandı diyor. Yani floritin insan beynine, epifize muhteşem zararları üzerine hakemli dergilerde, sağlık dergilerinde en az 1500 tane makale var. Floritin zararları üzerine. Çok doğru. 1000 yıl önce de vardı bunlar. Bunun zararları yine biliniyordu. Fakat bu yalan üretme sistemi. Bakın size bir küçük bir örnek daha vereceğim. Çok da benim takip ettiğim Gıda Dedektifi diye bir malumunuz herkesin bildiği Evet. belki Instagram'da muhteşem bir çocuklar var. Bu Evet. çocuklar zaman zaman benim için tabii tırnak içinde satılmış gıda mühendisleri sert cümleler yazıyorlar. Kendi şirketlerini korumak için. Diyorlar ki kardeşim Sağlık Bakanlığı T133 maddesini sağlığa zararlı olmadığı için aynen böyle sağlığa zararlı olmadığı için kullandırtıyor bilmiyor musun? Gıda dedektifi de şöyle cevap veriyor. Sayın mühendisim evet doğrusunuz bunun sağlığa zararı yok ama biliyorsunuz bunun standardı binde 0,1'dir. Sizin gıdanızda binde 14 var. Yani yalan bilgi sadece veganlık, vejetaryenlik meselesi falan filan değil. Şu anda dehşet bir şekilde biliyorsun senin de izlediğin filmler var. İsteyen zaten bu bilgileri bulur. Yani sadece bir The Game Changers'ı isteyen bulur ya da o Cowspiracy sürdürülebilir. Beni acayip etkiledi.
benim hani Instagram'ımda şey yazar. Ben vicdanım, gezegenim ve sağlığım için etik veganım. Sağlık son aşama. Niye vicdanım? Çünkü niye gezegenim? Şu anda inanın dünyadaki yoksulluğun en temel etkenlerinden biri hayvan sektörü. Neden diyeceksin? Çok açık, net söylüyorum. Yani yine conspiracy bilgisi bu. Ekilebilir alanların dünyadaki %48 ile 52 oranındaki yer hayvan yemi üretimi için kullanılıyor. Böyle dehşet bir şey olabilir mi ya? Artmış o. 2040'ta anlatıyor. Ondan bu tarihe artmış o oran bir de üstelik. Bir şey daha söyleyeceğim ki bu da çok dehşet bir bilgi. Yine conspiracy'de orada mesela Doğru. diyor ki 100 gram hamburger eti üretmek için diyor, yani hayvanlardan 76 kilogram tahıl tüketiliyor ve 2000 litre su tüketiliyor. 100 gram bir hamburger üretmek için 76 kilogram. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ve dünyadaki iklim değişikliğinin en büyük sebebi yine hayvancılık sektörünün yarattığı metan gazı, dünyadaki o karbon monoksit, karbondioksit salınımı ile ilgili biliyorsun. Yani insanların 100 yeme ihtiyacı varsa 10 bin üretip, zorla üretip pazar yaratmak. Zaten kapitalizmin problemi bu zaten. Aslında veganlık meselesi 1000 yıllık, 3000 yıllık, 5000 yıllık mesele. Yeni bir mesele değil. Yeni niye gündeme geldi? İnsanlar uyandıkça, bilinçlendikçe, çünkü dijital çağdayız. Akıllı bir insan, normal bir insan okuyup doğruyu yanlışı zaten kendinde ölçebilir. Çok da rahat görebilir yani. İnsanlar şimdi uyandı. Uyandığı için tabii sektörler telaşa düştüler yani. Et sektörü de, süt sektörü de biliyorsun. Yani Greenpeace, ya ben Greenpeace'e her ay 200-300 lira, hani söylemesi ayıp derler, bağışta bulunurdum. İnan Conspiracy'den sonra zannediyorum %30 falan 40 bağışçıları düştü. Ben de dahil hemen düşürdüm. Biliyorsun çocuklar Ben de diyorlar ki öyle, aynen. efendim diyorlar, yani Greenpeace'in genel müdürünün, hatta genel başkanına, efendim diyorlar çok iyi şeyler yapıyorsunuz diyorlar. Yani işte elektrik tüketimini kısalım, suları kısalım, işte efendim bacalardan çıkan gazları kısalım falan. Siz diyorlar Greenpeace olarak büyük eylemler yapıyorsunuz, işte çevreyi koruyorsunuz falan. Bunların diyorlar işte sera gazı salınımı, yani çevreye, iklim değişikliğine ne kadar etkisi var diyorlar bu çalışmalarınızın. Gayet gururla diyor ki üstad %11,2 diyor ya da 12 civarında bir şey söylüyor. Yalnız diyorlar, burada diyorlar ki diyorlar yani bakın bu çizelgede iklim değişikliğinin %50 oranındaki sebebi hayvancılık sektörüdür diyorlar. Bu konuda ne diyorsunuz diyorlar. Böyle adam bir duruyor. Hem diyorlar sizin hiçbir yerde Greenpeace'in hayvancılıkla ilgili bir tek lafı yok. Ya %50 etkili. Yani iklim değişikliğinin en büyük sebebi. Neden diyor yok? Haddinizi aşıyorsunuz ama diyor. Burada bitmiştir diyor. Şimdi sen Türkiye'de benim tanıdığım ilk vegansın. Türkiye'nin de büyük ihtimalle tanıdığı ilk veganlardan birisin. 36 yıl. Vegan demeyelim ona. Önce vejetaryenlik diyelim. Yani çünkü Tamam. veganlık daha sonraki bir aşama. Benim vejetaryen olduğum dönemlerde 84-85 civarları dağcılık serüveni var. İşte ne bileyim Torosları, Trans Toros yapmışımdır. Erciyes'in zirvesine çıkmışımdır. Şöyle yaban keçileri geçiyor, domuzlar geçiyor falan. Ya biz bunları acaba yani yemeden, bunları öldürmeden acaba biz niye bunları öldürüyoruz? Buna ihtiyacımız var mı diye bir soru sordum ben kendi kendime. Tabii cevap yok. İndim. İnternet de yok. Meydan Larus'u açtım. Dedim ki Evet. insan beslenme durumu nedir? Diyor ki işte pençeleriniz var mı? Yok. Gece görüşünüz var mı? Gece karanlık göremiyorum. Dişlerinizde kesici, parçalayıcı? Yok. Bağırsak yapınız vücudunuzun bir katından fazla mı? Evet, fazla. 4 katı, 5 katı vücut uzunluğumuzun. Bütün etoburlarda çünkü birebirdir. İnsan bedeni böyle tasarlanmamış kardeşim. Et için tasarlanmamış. Çünkü sen hadi bakalım sıkıyorsa çiğ et ye. Göreyim. Hadi bakalım sıkıyorsa tavuğu kes, kendin öldür de ye. Böyle bir güdün yok ki. Öyle bir güdü de yok. O kadar çok deneyler var ki mesela, hatta birisi kedi, tabii böyle evcilleştirilmemiş kedi. Biri de bir bebek. Aç bırakıyorlar. İkisini de bir odaya bırakıyorlar. Birinde üzüm, birinde de ciğer var. Çiğ ciğer. Gayet net bir şekilde bebek de emekleyerek kedi ciğere gidiyor, bebek de üzüme gidiyor yani.
Ya doğamız bu yani, bizim doğamız bu. Doğru, Ama doğru söylüyorsun. yalanlarla o kadar sarılmışız ki, yalanlarla o kadar sarılmışız ki ve bu işte basınla, televizyonla, onunla, bununla, yani meselenin farkına vardığın zaman ya çok şükür diyorsun ya. Ben bir de yani bu kadar aptal yerine konulmaya bir cevap vermiş gibi hissediyorum. Hayır, ben aptal değilim ve benim de size bir cevabım var. O da bu. Bir de ailelerimizin, geçmiş atalarımızın maalesef kendileri de bilmedikleri için de bize öğretmemeleri. Sen 36 yıldır et yemiyorsun. Kaç yıldır vegansın? Et Ben ürünlerini de bırakalı aslında, kaç yıl? ben aslında son 15 yıldır bir tek bal kalmıştı. Kendime de mazeretler üretiyordum. Ya kardeşim işte arılar, işte biz arılara suni petek veriyoruz. Hani kendime mazeret yani. Suni petek veriyoruz. Arılar da petek öreceğine barter yapalım. Ben de onun balını alıyorum. Zamanından çalmıyorum. Hani o kadar değiş tokuş yapıyoruz Hı. diye. Ne zamanki birisi bana deyip de bir belgesel izlettiğinde, bak abicim arılar kışın çiçek bulamaz. Kışın bunların kendi yiyecekleridir bunlar. Ve doğada bu arıların ballarını başka canlılar da paylaşır. Birincisi bu. İkincisi, sen bu barter'ı yaparken arılara sordun mu dedi bana. O gün balı da kestim. Yani bal olduğu için tam vegan diyemiyordum kendime. Yani işte yarı Ha. vegan falan. Yoksa peyniri, sütü, yoğurdu çok, ama bu bir süreç alıyor. Kolay olmuyor. İnsan çünkü ağız tadından kolay vazgeçemiyor. Kendine mazeretler uyduruyor. Ya da doğal bir hastalığı oluyor. Diyelim ki kan şekeri ya da demiri düşmüş. Aa bak işte et yemiyorsun ondan. Ya kardeşim ne alakası var? Ya da işte B12, hemen en çok sorarlar B12 diye. Ben bir tek B12 dış hap dahi almadım. Ve benim B12'm ortada. Ve 36 yıldır kırmızı et yemiyorum. Mesela kuru yemişlerim benim hepsi işte çiğdir. Neden çiğdir? Çünkü ısınan kuru yemişlerdeki doymamış yağlar doymuş yağa dönüşür ısı alınca. Molekül yapıları değişir ve doymuş yağların da vücuda en büyük damara en büyük zarar doymuş yağlardır mesela. Ya da benim bir işte kendimce seçtiğim ve bulduğum 30 çeşit tohumdan her sabah bir küçük avuç içi kadar, aya içi kadar mesela onu ezip edilince şey yapılır gibi birçok detaylar var. Bir de vücudu alkali tutmak anlamında tabii ya. Asitik ve bazik hani Hı. denir ya. Alkali tutmak. Artık bunlar herkesin bildiği şeyler ama ben tabii şunun altını çizmek istiyorum. İnanın, merak eden, isteyen ve farkına varmak isteyen o kadar kolay ulaşabilir ki. Yani her şeye, her Bilgiye bilgiye. doğru. Artık öyle. Abolisyonist vegan diye bir tanım vardır ama zor bir tanımdır. Hani tanımlamak. Bir daha Abolisyon. söyle. Abolisyon. Abolisyonist veganlık gibi. Abolisyonlar şudur, yani köleliğin kaldırılma döneminde köleliğin kaldırılması ile ilgili bir kavramdır bu. Yani her türlü köleliği kaldırmak anlamında. Yani ata Hı. binmek de aslında, veganlar ata da binmez. Hı. Veganlar sirke de gitmez. Sirkteki hayvanların da kullanılmasına karşıdır. Sömürüye karşıdır yani. Asıl olan diğer canlıların yaşama hakkı, sömürülmeme hakkı. Onların da bu doğadaki, bu gezegendeki, bizim onlar gezegen kardeşlerimiz. Ortak kullanıyoruz. Zaten doğayı kendisine bıraksak öylesine muhteşem olacak ki, doğayı kendisine bıraksak. Şimdi esas mesele tabii ki veganlık, vejetaryenlikle beraber aslında hep bir hayata bakış, hani bu bir kültürdür diyoruz. Yani bu bir yaşama biçimidir. Sadece veganlık meselesinden öte, seninle telefonda da konuşmuştuk, hani bizim alanımızda biliyorsun sinema. Hani Orson Welles'in bir sözünden bahsetmiştim. Bu arada sinema ile ilgilenen arkadaşlara da tavsiye ederim. Yani onun hayatıyla ilgili bir belgesel bu. One Man Band diye. Tek kişilik Ha. orkestra. O konuşmada diyor ki, ya diyor, bir entelektüel diyor. Düşünen bir insan diyor. Ne iş yaparsa yapsın. İster fırıncılık yapsın, ekmek yapsın. İster film çeksin, ister ressam olsun. Ne yaparsa yapsın. Önemi yok. Yani hangi mesleği icra etsin, tercih olsun. Diyor ki iki soruyu sormadan o işi yapmasın diyor yani. Bir anlamı yok diyor. Bu iki soruyu kendine sormadan. Dünya neden yaratıldı?
Ben şimdi ne yapmalıyım? Ya ben neden varım? Niçin varım? Neden yaşıyorum? Temel mesele zararsızlık. Esas temel mesele zararsızlık. Zaten bir de tabii ruhsal kültür burada şöyle önemli. Arama etme bulma dünyasıdır yani. Bir can aldığında bir şekilde o canın hesabı senin hanene yazılır. Doğru. Bir günde ne kadar hayvan öldürülüyor biliyor musun? Bilmiyorum. Kabaca söyleyeyim mi? Öyle. 250 milyon adet karasal hayvan daha. Oy, 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 oy. Bazen diyorlar ki ya peki et yemeyince, hayvanları yemeyince kardeşim ne yiyeceksin? Sanki et ve hayvan ürünleri üstünde bütün yiyeceklerin %70'i ortadan kalkıyormuş gibi algılanıyor. Oysa ben de diyorum ki dünyada et ve hayvan ürünlerinin yiyecek kategorisi dünyadaki yiyeceklerin kardeşim %10'unu kapsıyor. Ya %90 yiyorum yani. %90. Yani her türlü sebze, her türlü meyve, aklına gelebilecek her şey. Ve bir Bakliyat. de her türlü bakliyat tabii. Şu anda dijital devrime ben gelecek yüzyılların bu döneme dijital devrim diyeceğini düşünüyorum. Şu anda yumurtadan çıkmış binlerce civcivin 500'ünün canlı canlı merdanede ezildiğini birileri görse ki var bunların videoları. Onu niye Yani yapıyorlar? horoz olduğu için, erkek olduğu için. Yok ediyorlar yani. Tabii erkek olduğu için onları yem yapıyorlar. Dişileri yumurta sektöründe yediğiniz her yumurta bir yavru civcivin öldürülmesi anlamına geliyor. Mesela baktığın zaman bunu gördüğünde bir daha yiyemezsin. Zaten yiyemezsin. Hani vicdan böyle bir şey yani. Benim Instagram'da var. Koydum mecburen. Yani bazen de insanlar görsün kardeşim yani evet civciv sektöründe %50'si merdanelerden canlı olarak ezilerek, bayağı ezilerek yani. Kapitalizm öyle bir şey ahlak falan dinlemiyor. Yani şimdi o kadar işin içine girdiğinde inan saatlerce bitmeyecek malzeme ama isteyen öğrenir. Niye öğrenir isteyen? Eskiler şey derlerdi yani talebe ismi talep etmekten gelirmiş biliyor musun Elif'ciğim? Ha, ne Talep, güzel. talep edene talep ederlermiş. Eski Türk musikisi yöntemlerinden biri meşk yöntemidir. Meşk de ağızdan kulağa, o zamanlar kayıt cihazları olmadığı için eskiden bir parçayı okumak, meşk etmek. Hocalar öğrencileri kulağı iyi mi değil mi diye, iyiyse ona meşk ederlermiş. Sonra derlermiş ki ya aşk olmadan da meşk olmuyor. Talebe aşkla gelmeyince ona meşk etmezlermiş. Şimdi Ay mesela bu çok bundan güzelmiş. Bayıldım. aşk olmadan meşk olmaz. Bu atasözü gibi durur ama talebe aşkla talep edecek ki usta ona meşk etsin. Onun için isteyen zaten bulur. Hiç kimse benden daha akılsız değil. Benden daha az zeki değil. Ben de normal bir vatandaşım. Yani ben nasıl keşfettiysem, bulduysam hatta durup dururken Türkiye'de daha bir tek kaynak yokken kendimce söylüyorum bunu tabii. Bu bir insanın, doğal bir insanın, normal bir insanın her şeyden önce bir başka, kendinden başka. Hani derler ya senin özgürlüğün bir başkasının özgürlüğüne dokunduğu noktada biter derler ya. Hı hı. Yani zarar vermeme ilkesini, ahimsa ilkesini belirlediğin anda zaten kendiliğinden hayatın başka bir yöne döner. Her yönden farklı bir yapıya, bedenin bir kere kesin sağlıklaşır. 4 gün önce beni ilk defa ziyaret etti. Yıllardır görmediğim bir arkadaşım. 65 yaşında. Diyor ki Mehmetciğim diyor ya 2 aydır veganım diyor. B2 tip şekerim geçti diyor. Kolesterolüm yarıya indi diyor. İnanamıyorum diyor. Mucize diyor mesela. Yani Mehmet Parlak burada da takipçi görmüştüm bir ara katılanlarda. Hala oradaysa evet diyebilir belki yazar. Hala bizi izliyorsa. Yani diyor ki inanamıyorum diyor. Yani biz diyor yıllarca diyor işte et yiyin şu olur, et rejimi bilmem ne falan. Hep diyor kötüye gittim. Hep kötüye gittim. En son bir de bunu deneyeyim dedim diye. Sırf sağlık için tabii. Hı. Şimdi bazıları da sağlıktan girip sonra felsefesine geliyorlar yavaş yavaş. Bizimki biraz ters oldu. Sonra sağlığa geldik. Hani önce işin hayat, bakış, felsefe yani oralardan başladık.
Şimdi ben de çevre meselelerine takığım ya, işte böyle kendi kendime su videoları falan paylaşıyorum, nasıl tasarruf edilir gibi. Tabii aslında yani damlanın damlası benim bulaşıkta tasarruf ettiğim veya duşta tasarruf ettiğim su. Et yediğin sürece hiçbir şeyin tasarrufunu yapmıyorsun aslında. Bak, Yani 1 litre süt için harcanan su miktarı, net söylüyorum, 1.000 litre. Nasıl olur böyle bir şey ya? çok acayip bu hakikaten. Hakikaten acayip. Yani böyle bir mantık var mı? Böyle bir vicdan var mı? Bu nedir, bu kar hırsı? Bir de ben sık sık söylüyorum. Yani kedi köpek sevip de kuzuyu, keçi yavrusunu, oğlağı onlardan ayırt etmek, aslında onları da kesip Nasıl bir öldürüp mantık yemek, değil mi? insan haklarından bahsederken köle sahibi olmak gibi bir şey. Yani köle sahiplerinin insan hak ve özgürlüklerinden bahsetmesi gibi bir şey. Onun için biz hayvanseverliği başka bir yere koyuyoruz. O bir hobi gibi, işte yalnızlık giderici gibi falan filan, ama veganlık başka bir şey. Veganlık tüm hayvanlara, o pet shoplara da kesinlikle tabii Ay karşıyız o yani. zaten yani söz konusu değil. Kesinlikle. Yani veganlık bir Korkunç. kültürdür dediğimiz bunun için var işte. Yani her yere uzanıyor. Her yere uzanıyor. Bir canlıyı, yani ölümüne sebep olmak, onu öldürmek hiç ihtiyacın olmadığı halde, bir de yani ihtiyacın olmadığı halde bedenin hiçbir şekilde hayvansal ne ürüne ne de hayvan etine hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Bir meselenin altını çizeyim. Bunu çünkü önemli. Bunu pek kimse düşünmüyor. Şimdi insanlar korktuğunda bizler korku hormonu yayıyoruz, değil mi? Evet. Bütün hayvanlar, endüstriyel hayvancılıkta bütün hayvanlar kendi arkadaşları, kendi kardeşleri, kendi sürüsü gözlerinin önünde kanlar aka aka çırpına çırpına ölürken sıra ona geldiğinde vücudu full olarak bütün hücreler atomlarına kadar negatif korku enerjisiyle yüklenmiş oluyor. Ve yediğiniz et zaten negatif korku enerjisidir. Et bile değildir. Külliyen negatif giriyor vücudunuza yani. Negatif enerji giriyor. Sırf insan bunun için bile, yani parayla zehir alıyorsun. Ve geçenlerde bir şey izledim. Çok şaşırdım ya. Müthiş bir reklam filmi dönüyor. Reklam filmi de şöyle. İki genç evli sevgili. Kız diyor ki ay işte havucun tazesi olsun. Bilmem ne tazesi olsun. Etin de tazesi olsun diyor. İşte alıyorlar bunun tarihi mari et met falan. Sonra en son kasaba geliyorlar. Diyor ki taze. Kasap şey yapıyor oradaki reyonda. Elbey diyor. Taze bir et getir. Tamam şef, taze. Bu arada taze taze. Taze taze. Lafta bu hep. Müzik falan da var. Kız da bekliyorlar falan. Küçük bir kuzuyla geliyor şey. Bu ne diyor kız? Veriyor kıza Taze. bunu. Alıyor. Diyor ki kuşbaşı mı keseyim diyor. Yoksa diyor hani putlarını ayrı ayrı mı ayırayım? Nasıl diyor falan. Vay be. Tabii. Benim Çok Instagram'da var galiba, paylaştım. evet. İşte veganlık dediğimiz gibi bir yaşam kültürü. Son söyleyeceğimiz şey bir et yememek değil. Periz falan, diyet miyet hiç değil. Ama sonucunda çok daha iyi olur sağlığınız. Çok daha kendinizi iyi hissedersiniz. Peki Mehmet, çok çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdın. Ve Ya bence ne demek? gerçekten çok özel bir sohbet oldu. Ben de tüm arkadaşlara, izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hadi sevgiler. Eyvallah Bye. herkese. Herkese sevgiler.